Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Keçi boynuzu ya da Latince adıyla Keratonia siliqua, baklagiller yani Fabaceae ailesinden yalnızca 2 türü bulunan Keratonia cinsine ait bir ağaç türüdür. Doğu Akdeniz'de yaygın görülen Keratonia siliqua haricinde bir de daha nadir bulunan, sadece Umman ve Somali'de endemik ve soyu tehlikedeki dağ keçi boynuzu olarak bilinen daha küçük yapraklı bir tür olan Keratonia oreitoma vardır. Keçi boynuzun Latince adının kökeninde Yunan dilinde boynuz anlamına gelen keras sözcüğü bulunur. Soyadı ise Latince'de bakla anlamına gelir. Ağaç bizde harnup adıyla da bilinir. Bu isim ağacın diğer dillerdeki isimlerine daha yakındır. Söz gelimi ona İngilizce'de carob, Fransızca'da carubie, İtalyanca'da carrubo, Arapça'da haru ya da İbranice'de haru deniyor. Antik çağlardan beri bilinen ve kullanılan keçi boynuzunun ana vatanı Doğu Akdeniz'dir. İlk defa Fenikeliler ve Antik Mısırlılar tarafından tarımsal amaçlı yetiştirildiği tahmin edilmektedir. Akdeniz iklimine uyum sağlamış olan bu ağaç sıcak ve kurak yazları ve ılıman kışları sever. Ağaç kireçli, drenajı iyi ve fakir topraklarda yetişir. Ağacın derimsi, geniş ve parlak koyu yeşil yaprakları, kırmızı ve yeşil renkte salkımlar halinde açan kokusuz küçük çiçekleri bulunur. Keçi boynuzu sert kabuklu, koyu kahverengi ve ortalama 15 ile 20 santim uzunluğuna erişebilen çekirdekli meyveleriyle tanınır. Ağaç çiçeklerini Eylül ve Ekim gibi sergiledikten sonra meyvelerini gelecek yılın Haziran ve Temmuz aylarında olgunlaştırır. Çiçekleri sinekler, arılar ve bazen de rüzgarlar tarafından tozlaştırılır. Keçiler, koyunlar ve kuşlar bitkinin meyvelerini tıpkı insanlar gibi tüketmeyi severler. Ağacın tohumları doğada meyvelerini tüketen kuşlar tarafından yayılır. 100 yıl kadar yaşayabilen keçi boynuzu dayanıklı ve uzun ömürlü bir ağaç olarak bilinir. Ağacın olgun meyveleri doğrudan yenebilir ya da kurutulup öğütülerek un veya kahve alternatifi haline getirilebilir. Meyveleri kaynatılarak değerli bir pekmez de elde edilebilir. Üzüm pekmezine kıyasla daha lezzetli olduğunu düşündüğüm bu pekmez sanırım bana hep onu kaşık kaşık tüketmeyi seven büyükannemi hatırlatacak. Bildiğim süre artık bitki günlüğümde ilginç tariflere de yer veriyorum. Siz bitki dostlarıma küçük bir tatlı kaçamağı yapmanız için keçi boynuzu unuyla yapılan lezzetli bir kek tarifi de vereyim. Belki siz de denersiniz. Keçi boynuzlu kek tarifi için 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker veya isteğe göre esmer şeker veya hurma şekeri, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı keçi boynuzlu unu, 1 su bardağı buğday unu, yarım su bardağı ceviz içi, kabartma tozu, vanilya, isteğe bağlı olarak tarçına ihtiyacınız var. Önce yumurtaları şekerle köpük halinde kabarana dek iyice çırpıyoruz. Sütü ve sıvı yağı ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Ayrı bir kapta keçi boynuzu ve buğday ununu eleyip kabartma tozu, vanilya ve tarçınla karıştırıyoruz. Bu kuru karışımı yavaş yavaş sıvı karışımı ekleyerek çırpmadan karıştırıyoruz. En son istediğimiz büyüklükte parçaladığımız ceviz içinde ekleyip karışımı pişirme kağıdı serili kalıbımıza döküp önceden 180 derecede ısıtılan fırına veriyoruz. 25 ile 30 dakika kadar sonra pişip pişmediğini bir kürdan yardımıyla test ederek eğer piştiyse fırından çıkartabilirsiniz. Kekin üzerine isterseniz pudra şekeri ya da keçi boynuzu pekmezi ile glazür de yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun dostlarım. Keçi boynuzu doğal şeker içeriği nedeniyle sağlıklıdır. En yaygın bilinen özelliği kan şekerini düzenleyici olmasıdır. Lif açısından zengin olan ve bağışıklık sistemini destekleyen keçi boynuzu kalsiyum, potasyum ve magnezyum da içerir. Gluten ve kafein içermeyen bir gıda alternatifidir. Gıda olarak kullanılmasının dışında keçi boynuzlu özü, cilt maskelerine ve doğal saç bakım ürünlerine de besleyici ve nemlendirici olarak eklenebilir. Keçi boynuzu ishale karşı da etkili bir doğal ilaçtır. Antioksidan ve antimikrobiyal olması nedeniyle geleneksel tıpta da kullanılır. Keçi boynuzu kurak bölgelerde yapılan peyzaj düzenlemelerinde ve yol kenarı ağaçlandırma çalışmalarında sıklıkla kullanılan bir ağaçtır. Tohumları zor çimlendiğinden kaynar su ve çatlatma gibi işlemlerden geçirilir. Fakat genellikle tohum yerine aşılama ile çoğaltılır çünkü tohumdan yetiştirilmesi halinde meyve verme süresi uzar. Çelikle üretilmesi oldukça zordur ve başarı şansı da oldukça düşüktür. Eğer bahçenizde yetiştirip meyvelerini görmek istiyorsanız hem erkek hem de dişi bireylerini aşılı fidan olarak satın alıp dikebilirsiniz. 3 veya 4 yılda meyvelerini oluşturmaya başlayan keçi boynuzu fazla sulama istemez. Kireçli ve hafif topraklarda iyi gelişir. Mutlaka tam güneş alabileceği bir konumda yetiştirilmelidir.
Genç yaşta budanarak şekil verilmelidir. Çok sayıda yerel varyetesi vardır. Dilerseniz bunları araştırıp kıyaslayarak dilediğiniz çeşidini yetiştirebilirsiniz. Keçi boynuzu özellikle İspanya, İtalya, Fas, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ta değerli bir tarım bitkisi olarak da yetiştirilir. Dünyada 2022 rakamlarına göre 160 bin ton civarında bir toplam tarımsal üretim hacmi vardır. İlginç bir bilgi olarak 2021'de İspanya'da keçi boynuzu üretiminde rekor kırılmıştır. Covid pandemisi sonrası dönemde doğal şeker alternatifi olarak Avrupa pazarında keçi boynuzu ile ilgili bir talep patlaması yaşanmıştır. Keçi boynuzu eski çağlardan günümüze dek bereket, doğruluk, sabır, direnç ve sadelik simgesi olmuştur. Antik çağlarda elmas, yakut ve zümrüt gibi değerli taşları tartmak için standart bir ölçü birimi olarak keçi boynuzu tohumu kullanılmıştır. Çünkü bitkinin her tohumu tam olarak 1 karatlık yani 0,2 gramlık standart bir ağırlığa sahiptir. Tabii bu arada burada bahsettiğim ağırlık karatını altındaki saflık ayarı olan karatla karıştırmayalım bitki dostları. Keçi boynuzu tohumları ayrıca nazara karşı korunma amaçlı tılsım olarak da taşınmıştır. Orta Doğu geleneğinde kötü varlıklardan ve nazardan korunma amacıyla kapı eşiklerine konur. Rüyada keçi boynuzu görmek beklenmeyen bir kazanca veya sabırla elde edilebilecek bolluğa işaret eder. Keçi boynuzu Oğlak burcunun bitkilerindendir ve sabır, dayanıklılık ve toprakla bağlantı temaları nedeniyle Satürn gezegeniyle ilişkilendirilir. Gelelim keçi boynuzu ile ilgili efsaneleri. Hristiyan inanışına göre Aziz John çölde geçirdiği yıllarında bulabildiği tek besin olan keçi boynuzu ile hayatta kalmıştır. Hatta bu nedenle bu ağaca İngilizler Aziz John'un ekmeği derler. Anadolu kökenli benzer bir söylencede ise Tanrı'nın kıtlık zamanında Yahya peygambere yiyecek olarak sadece keçi boynuzu gönderdiği anlatılır. O da bu da bir nimettir, şükürler olsun diyerek ağacın meyvelerini tüketir ve bu sayede hayatta kalır. Anadolu'da keçi boynuzu meyvelerinin bir başka adı da şükür meyvasıdır. Keçi boynuzu hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar tarafından saygı duyulan kutsal bir ağaçtır diyebiliriz. Hristiyanlar kötülüğe karşı inanç ve cesaretin simgesi olan ve Arap kaynaklarına göre ise Hızır peygamberle ilişkilendirilen Aziz George adına inşa edilen kiliselerin bahçesinde mutlaka ona adadıkları keçi boynuzlu ağaçları da dikerlermiş. Bir ejderhayı elinde tek bir mızrakla öldüren mitolojik bir kişilik olduğuna inanılan Aziz George, tarihi kaynaklara göre milattan sonra 3. yüzyılda Hristiyan oldu ve Roma tanrılarına inanmayı reddettiği için Romalılar tarafından işkence edilerek şehit edilen biriydi. Hatta bugün Aziz'in mezarı İsrail'de, çoğunuz buna hala inanmayacaksınız ama Arap ve Yahudi halkının barış ve uyum içinde bir arada yaşadığı Lod kasabasında bulunur. Her iki dinin mensupları da bu Hristiyan Aziz'in mezarını ziyaret edip ona dua ederler. Aziz George'un sembolü olan Kızıl Haç bugün İngiltere bayrağında süslüyor. Bu arada İngiliz bayrağı deyince aklınıza Birleşik Krallık bayrağı geldiğine eminim. Lakin İngiltere'nin bayrağı işte budur bitki dostlarım. Tabii bir de kızıl haçlarla süslü Gürcistan bayrağı var. Keza Aziz George aynı zamanda Gürcistan'ın da ulusal ve koruyucu azizidir. Bir adım daha ileri giderek Aziz George'un ülkeye adını vermiş olduğunu da düşünebilirsiniz. Ama bu konu epeyce tartışmalıdır. Kimilerine göre Georgia'nın antik Yunanca'da verimli topraklar anlamına gelmesi nedeniyle ülkeye bu isim konmuştur. Fakat bazı uzmanlara göre Arap ve Fars tarihinde bu halka Gurj denmesi sebebiyle Gurjiye adı zamanla Georgia'ya dönüşmüştür. Ben bunların hiçbirinin doğru olduğunu sanmıyorum çünkü Gürcistan halkı kendilerine Gürcü demedikleri gibi ülkelerine de uluslararası bilinen adı gibi Georgia ya da Gürcistan değil Sakartvelo diyorlar. Anlamı ise Kartvellerin yaşadığı yer ya da Kartvel ülkesi. Keçi boynuzuna geri dönecek olursak, Hz. İsa'yı 30 gümüş sikke için ele veren havarisi Yahuda İskaryot'un pişman olup kendini asarak öldürdüğü ağacın Erguvan ağacı olduğuna inanıldığından size Erguvan'ı anlattığım videoda bahsetmiştim. Oysa bu ağaç çoğu Hristiyan topluluklarına göre bir Erguvan ağacı iken kimilerine göre ise bir keçi boynuzu ağacıdır. Öte yandan İncil'de Yahuda'nın kendisini nerede ve nasıl astığı da yazmaz. Yani Yahuda'nın kendi bir ağaca mı yoksa başka bir şey mi astığı aslında bilinmiyor diyerek bu videoyu da noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle dostlarım.